Yakın zamanda kendim için hazırlamış olduğum logoya Fiverr'da tam $300 harcayarak, yani yaklaşık 2500 TL şu andaki kurla harcayarak 3 farklı intro yaptırdım arkadaşlar. Düşük, orta ve yüksek fiyat bütçeleriyle birlikte oluşturmuş olduğumuz introları beraber inceleyip hangisini kullanalım beraber karar verelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim ve introları izleyelim. İlk olarak size Fiverr sitesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Fiverr, freelancerlarla, yani hizmet verenlerle hizmet alanları bir araya getirip bu işlemleri kolayca yapmasını sağlayan bir platform. Aynı zamanda mobil uygulaması da var. İsterseniz mobil uygulamasını kullanarak da bu işlemleri Fiverr üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önceden Fiverr içerisinde freelancer nasıl olunur? Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. İsterseniz kartlar bölümünden bu videoyu izleyerek Fiverr'da freelancer olabilir ve bu şekilde para kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki introyu hazırlamadan önce bir brief hazırlamam gerekiyordu. Yani intro hangi özelliklere sahip olmalı? Ben nasıl bir intro istiyorum? Kaç saniye olmalı? Hangi renkler ağırlıkta olmalı? Bu şekilde bilgiler olması gerekiyordu. Daha iyi bir sonuç elde edebilmek için. Bu bilgileri şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunları hazırladıktan sonra seçmiş olduğum freelancerlara aynı mesajı hepsine gönderdim. Ve onlardan gelecek mesaja göre de sipariş oluşturdum. Sadece bir tane freelancer'dan yanıt alamadım. Onun dışındaki freelancer'ların hepsi yanıt verdi ve bu şekilde hepsinde intro yapmaya başladık. Şimdi birinci freelancer, yani $45'lık ilan oluşturan freelancer'ın profilini inceleyelim. Ardından da göndermiş olduğu introyu inceleyelim. Birinci profilimizin ismi Liza Video Intro. Görmüş olduğunuz gibi profilin puanları oldukça yüksek ve oldukça da tecrübeli bir arkadaş. Buradan göründüğü kadarıyla. Fakat fiyatları gerçekten makul seviyede diyebiliriz dünya standardı için. Hatta düşük seviyede. Onun için de düşük bütçeli olarak $45 belirledim. Ekranda gördüğünüz gibi iki tane ilanı var. Birisi $45, birisi $95. Biz $45'lık ilana bakalım. İlan bu şekilde: bir adet video, bir adet de resim var. Bir de %100 müşteri memnuniyet garantisi veriyor. Bu da çok güzel. Belki daha iyi bir görselle de anlatılabilirdi bu durum. Evet, aşağıya indiğimiz zaman burada 3 tane paket görüyoruz. Basic, Standart ve Premium. Benim burada kullanmış olduğum paket Basic paketti. Bunun içerisinde logo intro, ses efekti ve sınırsız revize yer alıyordu. Benim için yeterliydi ve bütçemi de aşmamam gerekiyordu. O yüzden bunu tercih ettim ve alışverişi bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi gelelim introya. Birinci intromuzu izledik. Sizce nasıl olmuş? Yorumlar kısmına değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Ya da videonun sonuna kadar bekleyip en beğendiğiniz introyu yorumlar kısmına iletebilirsiniz arkadaşlar. Intro bana geldikten sonra 2 tane revize ilettim. Birinci revizyon: introda müzik yerine ses efektleri kullanabilir misin dedim. Ayrıca bütün freelancerlara ortak bir tane de revizyon hazırladım. Bu da benim logomda görmüş olduğunuz alkış kısmı bold, eren kısmı light. Bunları yer değiştirdim. Bu revizeyi yapar mısınız diye hepsine sordum. Bakalım yapmak istediler mi yoksa istemediler mi? Liza'ya bunları gönderdiğim zaman hepsini kabul etti ve bütün revizyonlarımı gerçekleştirdi. Ayrıca hepsini teslim ettikten sonra bile yine de olmuş mu diye tekrardan sordu. Şimdi revizeden sonraki halini izleyelim. Bütün revizyonlardan sonra Liza introyu bu şekilde tamamlamış oldu. İkinci olarak da $100'lık introyu oluşturan profili inceliyoruz. Ardından da introsunu izliyoruz. İkinci profilimiz $100'lık sipariş oluşturduğumuz Pen Digital. Pen Digital'e mesaj attıktan sonra kısa sürede yanıt verdiler. Yanıttan sonra çok şaşırdım açıkçası. Çünkü Pen Digital Türkiye'den dünyaya Fiverr üzerinden iş yapan bir ekip. Açıkçası bunu görünce hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Bu şekilde ihracat yapan, hizmet ihracatı yapan bir ekiple tanıştığım için çok mutluyum. Ayrıca nasıl iş çıkaracaklarını da çok merak ettim. Bu videodan tüm ekibe selamlar gönderiyorum. Şimdi profilini hızlıca inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet ilan var profilde. Ve geri dönüşler oldukça güzel görünüyor. 4.9 veya 5 gerçekten iyi puanlar olarak söyleyebiliriz. Aşağıya doğru incelediğimiz zaman da genelde ortalaması 5 zaten. Benim burada sipariş oluşturduğum ilan buradaki $100'lık ilan. Şimdi $100'lık ilanı açalım. Bu şekilde oldukça fazla çalışmaları var zaten. Profile ve ilana bakınca zaten kaliteli işler yaptıkları buradan anlaşılıyor.
Aşağıya doğru indiğimiz zaman da aşağıda paketler yer alıyor. Basic, standart ve premium paket. Ben yine basic paketi tercih ettim. Çünkü benim için yeterli geldi. 2 boyutlu animasyon, 5 saniye ortalama mesajımız, ayrıca da sipariş öncesi onay alıyorlar mutlaka sizden. Gerçekten çalışma biçimleri de çok hoşuma gitti. Anlaşıp sipariş oluşturduktan sonra da bana bir storyboard gönderdiler. Yani animasyonun tüm aşamalarını animasyon haline dönüştürmeden önceki ekranlarını bir PDF'e dönüştürüp gönderdiler ve benden onay istediler. Gerçekten bu çalışma sistemi benim çok hoşuma gitti. Türkiye'den bu kadar kaliteli işler çıkarmamız gerçekten muazzam. Bu PDF'ten sonra da benden onay istediler. Onayla birlikte de bana animasyonu ilettiler. Şimdi de introyu izleyelim. Evet arkadaşlar, intromuzu izledik. Gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. YouTube kanalımı çok iyi anlatıyor. Introyu gönderdikten sonra tıpkı diğer freelancer'a olduğu gibi aynı şekilde Pendiçler'e de bir revizyon gönderdim. Hatta 2 revizyon gönderdim. Basit bir de kısaltma gönderdim. Hepsini gerçekleştirip introyu yeniden gönderdiler. Şimdi de intronun son halini izleyelim. Pendiçler'in YouTube kanalım için hazırlamış olduğu intro da bu şekildeydi. Üçüncü ve son olarak da en pahalı intro, yani 155 dolarlık intronun profilini inceliyoruz ve ardından da introsunu izliyoruz. Üçüncü ve 155 dolarlık siparişimizi oluşturmuş olduğumuz profilde Intros Tab profili. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane ilanı var. Bu ilanlardan birincisini kullanarak ben sipariş oluşturdum. İlk öncelikle ilanı bir inceleyelim. İlana baktığımız zaman 1805 sipariş görünüyor ve hepsi de olumlu görünüyor. 4.9 ortalama puanlı ve gerçekten çok yoğun, hızlı tempoda iş yapan bir arkadaş. Aynı zamanda şuradan da 12 tane siparişini de beklediğini görebiliriz. Aşağıya indiğimiz zaman yine paketlere bakıyoruz ve ben Basic paketi seçtim yine. 1080p 3 tane revizyon hakkımız var. Aynı zamanda müzik ve ses efektleri de bu paketin içine dahil. Benim için yeterli bir paket. Şimdi introyu izleyelim ve beraber değerlendirelim. Üçüncü ve son intromuzu da izlemiş olduk arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz intro revizyonlu haliydi. Diğer freelancerlara vermiş olduğum revizyonu aynı şekilde bu arkadaşı da ilettim. Ve açıkçası ilk seferde revizyonu kabul etmedi. Çünkü logonun tamamen değiştirilmiş olduğunu söyledi. Ve revizyonu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Fakat biraz ısrar edince revizyonu kabul etti. Introyu hazırladı ve yeniden bana gönderdi. Intro ile ilgili fikrimi soracak olursanız da bence 155 dolarlık introya göre daha iyi olabilirdi. Kötü değil fakat daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum 3. intro. Buradaki yorumu tamamen size bırakıyorum. Hangi introyu en çok sevdiyseniz bunu yorumlar kısmına yazın. Ben de o introyu bundan sonraki tüm videolarda kullanmaya başlayacağım. Bütün introlarımızı izledik arkadaşlar. Şu anda 3 introyu da ekranda görüyorsunuz. Sizce bundan sonra hangi introyu kullanmalıyım? Birinci intro, yani 45 dolarlık intro, ikinci intro, yani 100 dolarlık intro, üçüncü intro ise 155 dolarlık intro. Hangisini kullanmamı istiyorsanız yorumlar kısmına bunu belirtin. Ben de daha çok gelecek yoruma göre buradan bir tanesini seçip bundan sonraki tüm videolarda o introyu kullanmak istiyorum. Ayrıca bu şekilde farklı Fiverr videoları gelsin istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Belki bir sonraki videoda da Fiverr içerisinde logo tasarımı yapıp bunları beraber inceleriz. Bu şekilde videolardan haberdar olabilmek için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.